Merhabalar. Bugün masamızda Bernette Sevgo 5 modelimiz var. Bununla ilgili bir eğitim videosu çekmek istedik. Herkese iyi seyirler. Şu sürgüyü çekiyoruz dışarıya doğru. Makineye ait kapağın içinde malzemeler var. Burada makineden çıkan ilik ayağı, otomatik ilik ayağı, sağ sol fermuar ayağı, düğme dikmek için bir taban, yedek masuramız, yatık makara tutucumuz, yağı, fırçası, bir tarafı ilik sökücü, iğne için ve plaka için tornavidamız, takip çubuğumuz ve dik makara çubuğu var. Yedek iğnemiz ve dişin üzerine örten kasnak nakışı kapitanede kullanacağımız dişli kapağı var. Şimdi burayı açtık, malzemelerimiz. Makinenin yatak bölümü kapağını açtık. Çelik çanozlu, çelik yataklı mekik masuramız. Şurada makinamızın bizim kullanırken yağlayacağımız yer ya da temizliğini yapacağımız yer burası. 2 tane mandal var. Birini sola, birini sağa doğru açtıktan sonra yatak kapağını alıyoruz. Çanozu çıkartıyoruz. Kullandıktan sonra bu bölgede iplik kabı pislik oluştuysa bir tarafı ilik sökücü olan fırçamız var. Fırçayla yatak bölümünü, havları, pisliklerin temizliğini yapıyoruz. Ne kadar sürede yağlanması gerekiyor? Ses değişikliği hissettiği zaman yağlanabilir. Yani makinemin sesi değişti derseniz yağlayabilirsiniz. Temizliği yaptıktan sonra çanozu, karşıda kaşık dediğimiz parçayı aşağı alırsak şu şekilde, tam aşağıda, çanozun da orta göbeğinden tuttum. Makineyi şöyle hafif yatırdık. Karşılıklı iki parçayı daire oluşturacak şekilde taktık. Tam şurada bir çentik var. Yatak kapağının üzerinde de bir çentik var. Bu çentiği tam şuraya denk getirirseniz hiçbir şekilde yanlış takma şansınız olmayacak. İki mandalı tekrar kapatıyorum. Makineye farka yatırdığımız zaman öne doğru düşmüyor. Daha kolay takılıyor. Evet, çanoz düşmediği için rahat takılıyor. Şu mile, çanoz miline 1-2 damla yağ arada sırada. Bir de yatağın içine, yani çanozun gezdiği yere 1-2 damla yağ damlattıktan sonra makineyi açtık. Boşta çalıştırırsak o yağ yatağın içine işlemiş olacak. Masuramızı saracağımız zaman masurayı şuraya taktım. Diyelim makaram burada. İşte bu makarayı kullandığım zaman şu tutucuyu takıyorum makara düşmesin diye. Ben burada makara kullanmayacağım da diyelim ki bu üstte kullanmak istersem bu sefer burada bir aparatımız var. Bunu takıyorum. Süngeri makaradan önce takacağız ki ses yapmasın diye. Makarayı buraya koyuyoruz. İster burada, ister burada. Şimdi ben de bobinlikten geleceği için buraları kullanmayacağım. Bunu da çıkardım. İpi, masura ipini, şurada bir metal var. Önden arkaya taktım. Şu şekilde. Sonra öne geliyorum. Şu masura sararken ipin süzdüğü bir yaylı bir parça var. Onun altına alıp şöyle bir tur. Sonra masuraya geldim. Elimdeki ipin fazlalığını doladım. Masurayı sağa doğru iteceğim. Bu şekilde masura sararken iğneyi iptal etmiş oluyor. Makine kendisi iğne bölümünü iptal ediyor. Masura sararken sadece masura saracağız. Diğer makinelerde, eski tip makinelerde kafa gevşetme vardır. Bunda yok. İğneyi kendisi otomatik iptal ediyor masura sararken. Masurayı istediğiniz kadar sarabilirsiniz. Az ya da tam doldurabilirsiniz. Belirli bir mesafeden sonra masura dönmemeye başlayacak. Durdu. Masurayı sola çektim. Makineden aldım ve
masuranın mekiğe takılırken ipin gidişiyle masura ters yönler olursa şu şekilde olduğu gibi daha sağlıklı bir çalışma yaparsınız. Aynı yöne dönerse makine durduktan sonra masuranın mekiğin içinde dönme ihtimali var. Bunun önüne geçmek için ip akışıyla masura ters yönlere dönerse çok daha iyi olacak. İpi şöyle aldım. Arka tarafına değil, ön tarafına değil de arkaya alacağım ipi. Makineyi yine yatırdım. Mekiğimizin şu tırnağının karşıda yeri var. Yerine koyduk ve bunu bastırdım. Bastırdığım zaman çıt diye bir ses gelecek. Ama şu mandaldan tutup takarsak mekik yine yerine oturacak ama o çıt sesi duymayacak. İki şekilde de takabilirsiniz. Kapağı kapattım. Şu aparatla çalışma alanını büyütebiliyoruz. Bunu buraya taktıktan sonra. Bunu takmadığım zaman şu bölgede pantolon paçası, gömlek kolu dikişi yaparken size kolaylık sağlayacak. Daha rahat bir dönüş yapmak için. Diğer işlerde alanı büyütmek için aparatım bu. Ayaklarını değiştireceğim zaman şurada bir mandal var. Hafif dokunuyorum. Ayakları düşüyor. Hangi ayağı alırsanız alın ya da içinden çıkan ayakları, her ayakta pin var. Pimi taban milinin tam altına denk getiriyoruz. Kolu indiriyoruz. Ayağı kendisi kilitlemiş oldu. Şöyle bir tornavida var içinde. Bu iğne takarken ya da ihtiyaç olursa plakanın vidalarını açacağınız zaman kullanabiliyorsunuz. Vidayı öne doğru gevşettim. İğneyi çıkardım. İğnelerimiz klasik. Bir tarafları düz. Kesik iğne Ev dediğimiz tipi makine ev iğnesi. tipi. HA kodu. Taban milini indirirsen daha rahat iğneyi takacağız. Düz yeri arkada kalacak iğnenin. Yuvaya taktıktan sonra gittiği yere kadar da itleyip ister elinizle ister bu tornavidayı kullanarak iğneyi yerine oturtturabilirsiniz. Dikiş ipini takarken taban muhakkak yukarıda olsun. İlk masura sararken taktığım kancaya dikişte kullanacağım ipi de aynı yerle başlıyoruz. Sonra dikiş ipini arkaya doğru gidiyoruz şu metale. Şu kanaldan aşağı geldim. Geri döndüm. Horozu şu seviyeye alacaksınız. Rahat takmak için. İpi En üst noktada. Evet. İpi sağdan sola zaten kendisi oturacak Daha horoza. rahat alıyor. Aşağı indim. Hemen iğne bağının üzerinde bir kanca var. Kancaya da takıyoruz. Sonra kolu indirdim. İğne yukarıda en üst noktadayken şurada otomatik bir iplik takıcım var. Bunu aşağı bastırdım. İpi şu kancaya atıyorum. Sonra şu araya aldım ipi hafif de yukarı ve bıraktım. Bu şekilde bakın ipi bir kısmını takacak. Fazla ipi kendiniz çekeceksiniz. Bu şekilde hiç uğraşmadan otomatik olarak ipi iğneye takabilirsiniz. Alt ipinde ipi tutarak üste aldım. Çektim o ipin fazlalığını da tabanı kaldırdım. İplerin hepsini ayağın arasından arkaya atıyorum. Bu ipiniz fazlaysa da şurada yanda bir ip kesici daha var. Fazla ipi de şurada kesebilirsiniz. İpleri attım arkaya. Kumaşı koyduk altına. Şu alttaki düğmeden yapılacak işleri seçeceğiz. Dikişin, zikzan, diker zikzan, kordon dikişin, iliğin gibi ya da pikosu gibi. Şu an bakın makinamız düz dikişte. Bu düz dikişteyken üstteki 0'dan 4'e kadar olan bölüm adım mesafesi. Yani dikişin boyunu belirleyeceğimiz yer. İstediğimiz kadar ister 2, 3, 4 rakam büyütebiliriz ya da küçültebiliriz. Üstteki sağdaki düğme zigzag düğmesi düz dikişteyken 0'da olursa iğnemiz ayağın tam ortasına batar. Dikişi rahat takip eder. 0'da değil de işte 1'de, 2'de, 3'te bir yerde olursa iğne yavaş yavaş sola kayacak. Yine dikişini yaparsınız ama iğne sola kaymış olacak. Onun için bu 0'da olursa iğne takibi daha kolay olacak. Bu üstteki dediğim gibi adım mesafesi. Dikişe başlarken isterse şu düğme dikiş sağlamlaştırması yani ileri gerisi. İlk yağladıktan sonra bu boş kumaşta çalıştırırsanız
fazla yağı kumaşa atacak. Şimdi onu göstereceğim. Biraz önce yağlamıştık makineyi. Şurası kumaşın başlangıç yeri. Bakın yağı kumaşı aldı. Bu yağı kumaşı alırken aynı zamanda altına da biraz ipi çeker. Onun için boş kumaşta bir makineyi çalıştırın. Dikişin boyunu dediğim gibi üstteki düğme rakam büyütürsem daha seyrek bir dikiş yaparız. Tam tersi rakamı küçültürsek de daha sık bir dikiş elde edersiniz. Bu adım mesafesi. Yani bu adım mesafesini alttaki desen düğmesindeki siyah olan işlerin hepsinde kullanabiliyoruz. Mavilerden bir iş yapacaksak, mesela makine şu an düz dikişte, düz dikişin yanında da mavi bir kordon dikişimiz var. Adım mesafesi düğmesinde S1 diye mavi bir işaretimiz var. Onu şu çentiye aldığım an makine alttan hangi işi seçtiysem seçeyim o işin mavi olanı yapacak. Şu an kordon dikişi, yani zincir dikiş dediğimiz kalın bir dikiş yapıyoruz. Bu konumdayken çekiş artık makineye ait. Çünkü bunu S1'e aldık, sabitledik. Sadece iş seçimi yapabiliriz. Boy makineye ait. Mavi olan işlerde. Maviyi yaptıktan sonra çıkarsam buradan siyaha doğru dönersem o mavinin yanındaki dikiş, zikzak hangi işi yaptıysak oraya geri dönüş yapacak. Bu düz dikişimiz. Zigzag hemen yanında. Bakın şu zigzag. Zigzag geçtikten sonra da bu sefer üstteki sağdaki düğmeden zigzagın enini siz belirleyeceksiniz. Kaç milim eninde zigzag isterseniz. Atıyorum 2'ye aldım. Makine size 2 milim zigzag yapacak. Çalıştıralım. Yani zigzagın eni 2 milim. En genişi istersek 5'e alıyoruz. Daha dar yap istersek de 3-2-1 gibi zigzagın eniyle buradan oynuyoruz. Zigzag sıklığı seyrekliği yine burası. Rakamı düşürürsek yaptığımız zigzag genişliği neyse aynı sıklıkta yapacak. Zigzagımızı yaptık. Geniş zigzag adım mesafesini düşürdük. Dediğim gibi enini daraltıyoruz. Boyunu da buradan ayarlıyoruz. Zigzag. Hemen yanına geçtim. Siyah olan diker zigzag. Esnek plastik penye tarzında bir şey dikeceksek bu dikiş yaparak gidecek. Buradan yine boyu, buradan yine yapılan işin enini belirleyebilirsiniz. Bu da diker zikzak. Pikolarımız var. Pikolardan birini yapacaksak, diyelim ki şuna geldim ben şu an. Pikolarda yapacağımız zaman zikzak düğmemiz muhakkak 5'te olacak. Daha dar olursa piko çok dar görünür. Adım mesafesini de birin altına doğru çekeceğiz ki piko kumaşın üzerinde sık bir şekilde görülsün. Bakın bu da pikosu. Bunu daha da sık yapabilirsiniz. Biraz daha adım mesafesini sıklaştırabilirsiniz. Diğer bir piko hemen. Onu biraz daha sık yapıyorum. Yani adım mesafesini biraz daha düşürdüm. Bakın şurada bir çubuğum var. Takip çubuğu. Şu an yaptığım gibi kumaşın sıfır noktasından değil de içeriden bir yerden bir dikiş, zikzak herhangi bir şey yapacaksak bu takip çubuğunu tabanın arkasında siyah bir dil var. Oraya takıyoruz. Çubuğu kumaşın kenarına hizalayıp onu takip ederek yapacağım bir şeyi hiç çizmeden düz bir şekilde yapabilirsiniz. Bu isterseniz daha açık ya da daha kapalı da olabilir. Bunu takip ettiğim için piko şu mesafe dümdüz bir şekilde gidebiliyorum. Bu da diğer pikomuzun bir tanesi. Yani şunlar. Takip çubuğunu çıkardım. Şurada bir ilik ayağım var. Otomatik ilik ayağı. İlik yapacağım zaman ayağın şurası açılıp kapanan bir malzeme bu. Düğmeyi şuraya koyup düğmeyi sabitliyoruz ayakta. Ayağı düşürdüm. Yani normal dikiş ayağımı. İlik ayağını takarken düğme arkada kalacak şekilde ayağı kilitledim. Nereye açacaksak istediğimiz yere kumaşı koyduktan sonra
Şimdi buraya geliyorum. Alttan önce iliği seçiyorum. Adım mesafesinde de bakın iliğin şekli var. Yani birin üzerine çıkma çok seyrek olur. Sıfırı da alırsan yerinde sayar gibi. Orta konumda bir yere alıyorum denemek için. Bunu zikzak düğmesini 5'e aldım. Sonra arkada öndekiyle iplik taktım. Arkada bir düğme daha var. İlik yaparken kullandım. Bu düğmeyi komple dümdüz aşağı çektikten sonra bir noktada hafif takılır. Burada bırakırsanız olmaz. Komple çekeceksiniz aşağıya kadar. Pedala basmadan da arkaya bir sefer itleyip sonra iliğe başlıyoruz. Başlangıç noktasında makineyi durdurdum. Kumaşı rahat almak için makineyi bir tur çevirdim. Horozu yukarı aldıktan sonra altından kumaşımı rahat bir şekilde çıkarabiliyorum. Çok güzel ilik açar. Sıklık seyrekliğini biraz daha sık istersem yine üstteki düğme biraz daha sıfıra doğru aldım. Bunda unutulmayacak bir noktanın bir tanesi ilik açarken her ilikte şu arkadaki kolu öne almıştım. Aşağı çekmiştim. Diğer iliğe yaparken muhakkak şöyle arkaya bir sefer daha dokunacaksınız. Diğer iliği rahat yapması için. Yine bir iliği resetlemiş oluyor. Çünkü ayak öne geldiği zaman parçayı öne itliyor. Önde kalıyor. Bazı modellerde reset fonksiyonu var Evet. makinenin üzerinde. Önde kaldığı için arkaya almam gerekiyor. Bunda bu şekilde. İliği biraz daha sık yaptım. Biraz önceki daha seyrekti. Bu şekilde istediğiniz boyda ilik açabilirsiniz. Klasik düz bir ilik açıyor. İlik işim bittiği zaman düğmeyi düz aşağı çekmiştim. Yine düz bir şekilde dümdüz yukarı itliyorum. Ayağı düşürdüm. Burada bir fermuar ayağım var. Sağ sol. Ne taraftan dikeceksem ayağı o tarafa kilitliyorum. Mesela sağ tarafa şu an kilitledim. Makineyi düz dikişe alıyorsunuz. Düz dikiş. Zigzag düğmesi sıfırda. Adım mesafesi size kalacak. Bu şekildeyken yani ayağı sağa kilitlediğim zaman kumaşım dışarıda kalacak. Fermuarın dişi içeride kalacak. Diğer tarafa kilitlersem kumaş içeride kalacak. Fermuarın dişi de dış tarafta kalacak. Bu şekilde çok yakın, muntazam kumaşın kenarına fermuar dikişi yapabilirsiniz. Bunu çıkardım. Şurada bakın bir aparatım var bunun. Bu ne işe yarayacak? Kaputeneli bir iş yapacağımız zaman ya da nakış tarzında bir iş yapacağımız zaman bunu kullanacağım. Plakanın üzerinde 2 tane delik var. Parçada da 2 tane pin var. O deliklere pinleri denk getiriyorum. Şu ayak tutucuyu da yerinden alıyoruz. Vidayı gevşettim. Vidayı isterseniz sıkarsınız. Tekrar düşmesin diye. Bu şekilde hazırladıktan sonra kumaşa kasnağımızı güzelce gerdikten sonra ayağın altına koydum. Taban milini indiriyorsunuz muhakkak ayak varmış gibi. Bu konumda ister düz dikişte iş yapın. Yani Çin işi, eski nakış, kasnak işi. İsterseniz makineye zigzag verip genişliğini de belirleyip bir isim, bir harf, bir çiçek kumaşın hızlı hareket etmesi seyrek yapacak. Kasnağı yavaş hareket ettirirseniz daha sık bir desen yaparsınız. Dediğim gibi enini siz belirleyebilirsiniz. Aparatı çıkardım. Vidayı tekrar biraz gevşettikten sonra ayak dikişi ayak tutucuyu yerine takıyoruz.
Normal ayağımızı, klasik ayağımızı taktık. Burada bakın mavi olan işler var. Atıyorum. Reşme benzeri bir iş. Streç dikişte kullanabilirsiniz. Bunu S1'e alıyorum maviye. Mavi işi yapacağım için. Eni size kalıyor. İster 5 milim. İster enini daraltırsınız. 3 milim, 2 milim. Yalnız boyu makineye ait. Elle oynayabiliyoruz sadece. Bu şekilde bakın, bu 5 milim. Bunu daha dar yaptık. 3 milim. Mesela bir benzeri burada var. Şu an 3,5 milimde yapıyorum. 5 alırsam da daha geniş yapacağım. Bir de şu diker zikzada gösterelim. Siyah olanı, siyah geldim. Makine 5'te. Burada diker. Dikiş yaparak zikzak yapar. Dediğim gibi eni ve boyu size ait. İster bunu daha sık yaptırırsınız, isterseniz enini dar yaptırabilirsiniz. Evet, sormak istediğiniz bir şey olursa yorumlar bölümüne yazabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Herkese kolay gelsin.